Sevgili dostum, bu videoda duyacakların alıştığım burç yorumlarından çok farklı. Çünkü burada gezegen, harita ya da klasik astroloji yok. Burada evcet ilmi var. İsimlerin, harflerin ve kader titreşiminin dili var. Türkiye'de ilk kez burç yorumlarını tamamen ebced bakımıyla ele alıyoruz. Kısa sürede bu kadar ilgi görmesinin sebebi de bu. Yorum değil, mana anlatıyoruz. Tahmin değil, işaret konuşuyoruz. Bu çalışmaları yaparken hiçbir maddi beklentiyle hareket etmiyoruz. Amacımız tek. Kadim bir ilim olan ebcedi doğru şekilde tanıtmak ve insanın kendi kader kodunu fark etmesine vesile olmak. Eğer anlatılanlar sende bir yere dokunuyorsa, kalbinde bir kıpırtı oluşturuyorsa lütfen videoyu beğen, kanala abone ol ve yorumlarda mutlaka bir not bırak, sesini bırak veya bir yazı bırak. Çünkü sen yazdıkça bu ilim daha çok kişiye ulaşıyor. Şimdi ebcedin burcuna fısıldadıklarına birlikte bakalım. Şubat ayı Koç burcu. Ebced hesabı, ruhsal kodlar, kader akışına baktık ebcedde. Koç burcu için Şubat ayının kadersel havası şöyle. Sevgili Koç burcu dostum, kardeşim, Şubat ayı senin için hızını test eden bir ay olacak. Koç burcu normalde beklemez, durmaz, düşünmez. Sadece gider. Ama bu ay kader diyor ki dur, bak sonra yürü. Şubat ayında Koç burcu için mesele güç göstermek değil, haklı çıkmak değil, doğru zamanı kullanmak olacak. Bu ay acele eden Koç yorulur. Zamanı okuyan Koç kazanır. Koç burcu Şubat ayında neden sabırsızlaşıyor? Bak dostum, bak kardeşim. Koç burçları bu ay içten içe şunu hissedecek. Her şey yavaş, ben hızlıyım. Ama buradaki sabırsızlık şanssızlık değil, engel değil. Kaderin seni koruması. Çünkü bu ay Koç burcu için erken atılan adım pişmanlık o. Ertelenen adım kazanç olacak. Bundan güzel tüyo olmaz size. Bu yüzden sinirleniyorsan bil ki zaman senin lehine çalışıyor olacak. Ebced mesajı var size ebcedin ve ebced titreşiminize baktım. Koç burcu için Şubat ayının ebced mesajı şöyle: acele eden yanılır, sabreden yol alır diyor. Ona göre kendinizi frenleyin. Daha ne diyeyim size? Bu ay Koç burcunda çalışan ebced titreşimleri 58 sabır sınavı için, 92 kaderden gelen koruma için, 110 güç ve liderlik dengesi için. Bu titreşimler Koç burcunun öfkesini, karar hızını, mücadele tarzını dengeliyor olacak. Evet, aile, anne baba, kardeşler, ev içi gerginlikler, onlara baktık ebcedde sevgili Koç kardeşim. Şubat ayında Koç burcu için aile alanı biraz hassas. Bu ay ev içinde gerginlikler çabuk alevlenebilir. Anne veya baba ile ben bilirim çatışması yaşanabilir. Kardeşlerle eski bir mesele tekrar açılabilir. Koç burcunu buradan net söylüyorum. Haklı olsam bile sert olma. Ses yükseltme. Sözü netleştir. Aksi halde konu büyüyecek. Aile dengesi için esmalar hazırladım size sevgili Koç kardeşim. Ya Halim öfkeyi yumuşatır. Ya Vedüt sevgi bağı kurar. Bunun her birini 100'er kere sabah öğle akşam zikredersen çok çok iyi olur. Evet, kıymetlimiz çocuklarla ilgili gelişmelere de baktık ebcedde. Koç burcu ebeveynler için bu ay çocuklar daha inatçı olabilir. Sınırları zorlayabilirler. Ben yaparım tavrında olabilirler. Ama unutma Koç kardeşim, sertlik sertliği doğurur. Sakinlik otorite getirir. Çocuklar için esma hazırladım. Ya Reşit doğru yön için, ya Sabır ebeveynlerin sabrı için. Bunları her birini 56 kere sabah öğle akşam zikredin.
ve arkasından çocuklarınız anlamadan bunları zikrettikten sonra deyin onlara doğru. Evet, iş, para, kariyer kısmına da baktık sevgili kardeşlerim. İş arayan koç burçlarına öncelik veriyoruz tabii. Şubat ayı iş arayan koçlar için hemen değil ama sağlam bir kapı açılıyor olacak. Özellikle ayın son haftası beklenmeyen bir görüşme olabilir. Uyarım, aynı anda her yere saldırma. Bir hedef seç, o işe git. Onlarla görüş. O olmadıysa diğer işe git ve iş seçiciliği yapma. Yeni bir işe girdiğinde yani ben bekleyeyim bu iş olmadı, şunun şuyu var, bunun buyu var deyip evde oturmaktansa çalış. Çalışırken öteki işlere bak. Daha mantıklı bu. Çünkü önünüz açık bu ay. Bunu da atlatırsanız evde yaz sonuna kadar oturursunuz artık. Annenizle veya babanızla. Evet. İş için esmalar hazırladım size. İşsiz kardeşim, ya Fettah, ya Kavi, güç ve istikrar için. Bunları her birini 156 kere sabah akşam zikredin ve arkasından Allah'a yakarın. Allah'ım hayırlı işler ver, hayırlı rızıklar ver diye artık siz kendinize göre bunu duasını yaparsınız. Sevgili kardeşim, önünüz açık. İş kurmak isteyenler bunu soruyorlar bana Instagram adresimden. İş kurmak istiyoruz. Ne diyorsunuz? Hayırlı mı değil mi diye orada bakım istiyorlar. Ortaklık düşünen koçlar var. Ortak olmak isteyen veya ortak almak isteyenler var. Onlara da baktık bu ay. Koç burcu bu ay hızlı karar vermeye çok meyilli olacak. Ama burada frene bas diyorum. Ortaklık varsa mutlaka şartlı konuş. İmzalar at. Resmiyete dök. Ben hallederim deme her şeyi. Ortağınla beraber yapmaya çalış. Şubat ayı plan ayı olacak senin için. Başlangıç, bu ay plan yap. Başlangıç Mart'a kalsın. Ve senin için esma da hazırladım. Bakın, bu ay kesin yapın demiyorum. Planınızı yapın. Mart'a açın iş yerinizi veya ortaklığınızı ilerletin. Mart'ta daha hayırlı olacak. Bazı burçlara bu ay verdim. Dükkan açabilirsiniz. Çünkü onlara 2-3 ay demiştim. Dükkan açamazsın, dükkan açamazsın. Şimdi zamanı değil. İşte Ebced buna müsaade etmiyor diye. Onlar Instagram adresimden soruyorlardı bana. Ama ben size de söyledim. Bu ay bekleyin siz. Ötekiler açabilir ama siz koç burçları açamazsınız. Önümüzdeki ay sizin için müsait olacak, Mart ayı. Sizin için esma hazırladım. Ya Hakim. Bunu her birini 41 kere sabah öğle akşam zikredin ve güzel niyetlerle, güzel dualarla Allah'tan isteyin. Evet, işveren koç burçları için de Ebced'e baktık. Eğer işverensen çalışanlardan çabuk sonuç bekleyebilirsin. Sabırsızlık iletişimi bozabilir. Bu ay senin dersin, talep et ama baskı kurma elemanlarına. Kızmak yerine yönlendir. Sakin olman bazı şeylerin üstesinden getirecek. Aksi halde ekip dağılır, kaçar gider veya işleri yavaşlatır. Benden uyarı sana. Çalışan işçi koç burçları, eğer bir yerde çalışıyorsan üstlerle gerilim yaşanabilir bu ay. Ben daha iyiyim hissi artabilir sende. Ama bu ay gücünü gösterme ayı değil. Güven kazanma ayı olacak senin için. Ve sana da ya Hafiz iş yerine korunman için hazırladım. Bunu 41 kere sabah öğle akşam boş kaldığın vakit zikret. Allah'ın ismi bu. Allah'tan da iş yerinde korunman için dua et. Evet, gelelim aşk, evlilik, aile içi huzur. Sevgili koç kardeşim, evli koç burçları, Şubat ayında tartışmalar hızlı başlar. Ama hızlı da bitebilir. Burada anahtar ilk tepki değil, ikinci düşünce.
Şimdi maddi manevi sıkıntılar ortaya dökülebilir. Para yetiştiremem. Bu dünyada eksiz değilsiniz. Çoğu ailede maddi sıkıntı var zaten. Ama bir şekilde Cenab-ı Allah bunların üstesinden gelmenize yardımcı oluyor. Bunlar için esma da hazırladım. Ama evde huzursuzluk çıkarmanın da bir manası, anlamı yok. Birbirinizi suçlamanın bir anlamı yok sevgili kardeşlerim. Bakın size bir şey önereceğim. Birkaç burca da önerdim bunu. Ama bunu muhakkak yapın. Ben bir şeyler gördüm ki söylüyorum size. Sevgili dostlarım, akşam işten geldiniz veya eşiniz işten geldi. Yemeğinizi yiyin. Masanızı toplayın. Ondan sonra alın eşinizi, elinden tutun, dışarıya yürüyüşe götürün. Bakın, koluna girin demiyorum, arabayla gidin demiyorum. Elinden, özellikle elinden tutun. 2-3 kilometre yürüyün, 2-3 kilometrede de geriye döneceksiniz. Ama boş değil. Elinden tutarak çıkın. Yağmur yağıyorsa şemsiyenizi açın, öyle yürüyün. Çok severim yağmurda yürümeyi. Ve evin problemlerini, çocukların problemlerini konuşun. Anlatın birbirinize. Bağırmadan, egonuzu yükseltmeden, birbirinizi kırmadan. Çözümler arayın. Birbirinize danışın. Ve bunu haftada 2-3 gün yapın. Lütfen yapın. Göreceksiniz bazı şeylerin değiştiğini. Siz konuşmayacaksınız da kim konuşacak Allah aşkına? Siz karı kocasınız, sevgilisiniz. Elbette konuşacaksınız problemleri. Bağırışmadan, çağrışmadan. Yükselen birbirine ikaz edecek. Lütfen sus. Orhan hocama söylerim yoksa diyeceksiniz. Allah aşkına, mutluluk varken mutsuzluğu seçmenin ne anlamı var ya? Herkesin sıkıntısı var. Ben neler dinliyorum Instagram'dan. Neler dinliyorum. Onun için şükürcü olun Allah. Şükredin. Ve size veriyorum, esma veriyorum, Allah'ın isimlerini. Bunları zikredin. Arkasından da dua edin. Evinizin huzuru için. Evinizin birlik, beraberliği, mutluluğu için. Allah'a yalvarın. Çünkü öyle isimler veriyorum ki size, onları zikrettiğinizde Allah sizi, elbette hepimizi duyuyor, görüyor, duyuyor. O bizden haberdar. Belki de sınavdasınız. Onun için birbirinizi üzmenin ne anlamı var ya? Evet sevgili dostlarım, bunu yapın lütfen. Haftanın 2-3 günü bunu yaparsanız bana da 2-3 hafta sonra yazın. Ben biliyorum bazı mental olarak düzeleceğinizi, el ele tutuşup yürümüşsünüz, dönmüşsünüz. Onun için yapmanızı sizden özellikle rica ediyorum. Benim neyime ya rica ediyorum. Ama sizin için diyorum. Bunun için çok uğraştım, biliyor musunuz? Evli kardeşlerim. Evet, aile huzuru için ya selam, ya vedüt. İkisi de çok değerli isimleri Allah'ın. Hepsi değerli tabii. Bunları sizin için seçtim. Bunları 100'er kere her birini sabah akşam karı koca zikredin. Elinize yapışmaz ya. Ya selam, ya selam, ya selam diye. Ya vedüt, ya vedüt diye. Arkasından da eviniz için dua edin. Benden bu kadar. Benim yapacağım bu sevgili dostlarım. Evet, bekarlar, sizleri unutmadım. Her yaş bekarlar için de Ebced'e baktım. Bekar Koç burcu dostum, kardeşim. Bu ay ani tanışmalar, hızlı çekim ama sınavlı duygular olacak. Şubat ayı Koç burcuna diyor ki hızlı başlayan her şey kalıcı olmaz. Onun için yavaşlatmaya bak. Gördüğümüz şeyi söylüyoruz size. Yavaş giden ama güven veren kişiye dikkat et. İşte onunla beraber olabilirsin. Bir de içindeki duygular eğer evet bu diyorsa onun peşinden gidebilirsin. Hızlı gelişmelere bu ay izin vermiyor demek ki. Sevgili bekar kardeşlerim, bu ay önünüz açık. Güzel kısmetler var.
Eskilerden haber gelirse barışmak için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ve bana yazın. Geldi evet diye. Sevgili dostlarım, bir de Ebced'de baktık. Koç burçlarının bu 2-3 burca çıktı. Koç burçlarının %40'ı kısmeti kapalı çıktı. Kendi kendilerinin kısmetlerini kapatmışlar. Yıldızlarını düşürmüşler. Enerjilerini düşürmüşler. Olumsuz konuşmalar yüzünden evlilikle ilgili veya kişilerle ilgili olumsuz hareketlerde bulunmuşlar. Yani bazı kötü nedenlerden kısmetiniz kapanmış, enerjiniz düşmüş, yıldızınız düşmüş. İşte bunu arttırmanız için çok uğraştım bunun için ben. Arttırmanız için size öneride bulunuyorum şimdi. Sevgili bekar kardeşlerim, koç kardeşlerim, bunu dikkate alın. Aman filan diyenler olursa kendileri bilir. Ama bayağı uğraştım sizin için. Bakın, önce bunu iyi dinleyin. Önce evinizde defne yaprağı yakın. Odaları dolaşın, o tütsüsünü yapın defne yaprağına haftada bir gün. Sevgili dostlarım, haftada bir günde evinizi silerken silme suyuna elma sirkesi koyun. Az da olsa koyun. Evinizi elma sirkesiyle silin. Haftada bir günde olsa. Bir tane sabah akşam olmak şartıyla sabah kalktığınızda akşam yatarken de bir Ayetel Kürsi, bir Nas, bir Felak okuyun. Eğer bilmiyorsanız da onu telefonunuza indirin, sesini açın, dinleyin. Sesli olarak. Bunu da öneriyorum size. Haftada bir. Bu verdiklerim hem evinizdeki kötü enerjiyi yok edecek, hem de üzerinizdeki enerjiyi silmeye çalışacağız. Sevgili dostlarım, onun üstüne ya nasip ya cami. Bu Allah'ın güzel isimlerinden, hepsi birbirinden güzel. Bu isimleri zikredeceksiniz. Sabah, öğlen, akşam 120 kere. Sabah 120, öğlen 120, akşam 120, 3 dakikanızı almaz. Bunları zikredip avuçlarınızı açın. Allah'tan isteyin ondan sonra. Hayırlı kısmetler ver ya Rabbim. Üzerinizdeki kötü enerjiyi yok et ya Rabbim. İyilikler ver, hayırlı kısmetler ver diye siz daha güzelleştirirsiniz bunu. Böyle bir dua edin. Allah'tan isteyin. Benden söylemesi. Uyarayım istedim. Çünkü sizin için bu konuda çok uğraştım. Ne gerekiyor diye. Ruhsal haliniz, öfke, beden dili, bunlara baktık. Koç burcu bu ay baş bölgesi, boyun bölgesi, kas gerginliği yaşayabilir. Bunlar mental yorgunluktan da olma ihtimali var. Yatmadan önce sağlığınız için ya selam ya latif, ya selam 7 kere, ya latif 11 kere zikredin bu Allah'ın isimlerini. Sevgili Koç burcu dostum, kardeşim, Şubat ayı sana şunu öğretiyor. Güç bağırmakta değil, zamanında susabilmektedir. Bu ay hızını yönet, öfkeni tanı, sabırla ilerle. Mart ayında sahne senin olacak sevgili Koç. Şubat ise hazırlık sahası. Yani diyoruz ki Şubat'ta hazırlan. Mart'taki o hareketli günlere, güzel günlere hazırlan. Sevgili dostum, bu videoda anlatılanlar bir kehanet değil, bir hatırlatmaydı. Ebced size şunu söylüyor. Kader sabit değildir. Farkındalıkla yön değiştirir. İsimler konuşur, harfler işaret eder. Ama adımı atan yine sensin. Bende neye dokundu? Ne hissettirdi? Ne fark ettim? Bunları yazman bu yolculuğu büyütüyor. Videoyu beğenmen ve kanala abone olman sadece bir destek değil sevgili kardeşim. Aynı zamanda bu ilmin daha çok insana ulaşması için bir kapı açmak demektir.
Allah izin verdikçe Ebced'de burçları, esmalarla kader titreşimlerini aynı sadelik ve samimiyetle anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Kalbin açık, yolun hayırlı olsun.